Merhaba arkadaşlar. Ankara'dan yola çıktık. Şu anda Karadeniz'in incisi olan Zonguldak'tayız. Zonguldak'taki ilk durağımız Gökgöl Mağarası. Size burayı gezdireceğiz. 3350 metre uzunluğundaki bu mağara şu anda 870 metresi kullanılmakla beraber iki bölümden oluşuyor. Biri damla taşlar, biri de fosil tarafı. Şimdi içeriye girelim, hep beraber görelim. Arkadaşlar, bu Gökgöl Mağarası Türkiye'nin turizme açılmış en uzun mağaraları arasında yer alıyormuş. Mağara aktif ve fosil bölümlerden oluşuyor. Aktif bölümünde yeraltı deresi ve damla taşlar var. Fosil bölümünde ise kuru ve daha yaşlı katmanlar varmış. Buranın iç sıcaklığı da yıl boyunca sabitmiş. 11-12 derecelerde kalıyormuş. Bu özelliği sayesinde de hatta astım hastalarına iyi geldiği de söyleniyor. Arkadaşlar buranın jeolojik yapısından da kısaca bahsedecek olursak kireç taşı yapısına sahipmiş burası. Binlerce yıl boyunca akan suyun erozyon etkisiyle oluşmuş. Sarkıt, dikit, sütun, perde gibi klasik mağara oluşumlarına sahipmiş burası. Arkadaşlar burası ziyaretçiler için de yürüyüş yolları, ışıklandırma, bilgilendirme tabelaları olarak kullanılacak birçok yardımcı öğe var. Artı rehber hizmeti de bulunuyormuş burada. Dışarıda girişte zaten sorarsanız büyük ihtimalle yardımcı olurlar. İçerisinde genellikle nemli, gelecek arkadaşlar için söylüyorum, kaygan zemine de dikkat etmeleri gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bu mağaranın içine girdiğinizde göreceksiniz zaten. Bu oluşum milyonlarca yıl önce doğanın kendi emeğiyle oluşturduğu bir yapı. Zaten yol boyunca da yani mağara boyunca ilerledikçe birçok yapının sanki insan eliyle oyulmuş, yapılmış gibi olduğunu hissedebilirsiniz ama değil. Doğa kendi emeğiyle, kendi mucizesiyle oluşturmuş burayı. Çok güzel. Mutlaka bir şekilde yolunuz düşerse buraya gelip burayı görmenizi isterim. Bazı geçitler çok dar, çok alçak. Bazı yerler gördüğünüz üzere şu anda yüksek. Sarkıtları da görüyorsunuz zaten. Şu anda ileride bir su sesi geliyor. Sanırım şimdi oraya bakacağız.
Arkadaşlar bakın işte yer altından çıkan daha doğrusu su. İleride şu gördüğünüz yerde büyük ihtimalle aşağıya doğru iniyor. Çünkü bir akıntı sesi var orada. Sanki ufak bir şelale gibi. Gerçekten inanılmaz. Bir mucize gibi. Tekrar burada kafamızı eğerek yürümek zorundayız. Bakın şimdi burada sarkıtlara bakın arkadaşlar. Nasıl oluşmuş, nasıl yani mucize gibi. Suyun temizliği, yer altından çıkan suyun. Şimdi bakın arkadaşlar, oluşumu burada da göreceksiniz. Buranın bu şekilde olması, yani bu sürece gelmesi acaba nasıl oldu? Keşke görebilsek, hızlandırabilseler de biz de izlesek nasıl oluştuğunu. Ama muazzam. Görüntüye baktığınız zaman gerçeküstü bir görüntü var. Sanki dünyada değil de başka bir gezegende geziyormuşsunuz gibi. Muhteşem. Çok güzel. Görüntü harika. Oluşum inanılmaz. Arkadaşlar başta da dediğim gibi normalde burası 3350 metre uzunluğunda olan bir mağara. Ama şu anda sadece 870 metreye kadar gidebiliyorsunuz burada. Devamında neden durduğu, neden bekletildiğini bilmiyoruz ama biz de sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Daha sonra tekrar neden ondan sonrasının açık olmadığını size bir kez daha net bir şekilde cevap vereceğiz. Mağara boyunca size ilk gösterdiğimiz yerden itibaren sağlı sollu suyun zaten devamlı aktığını da göreceksiniz. Çıkış yerinde bilmiyoruz neresi. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda tahminimce sonuna kadar geldik. Bakarsanız zaten su daha yukarıdan geliyor büyük ihtimalle. Bunun başını sonunu bulmak burada çok zor. Kısaca size burayı göstermeye çalıştık ama mutlaka yolunuz düşerse Zonguldak'a merkeze girmeden 10 dakika önce sağ tarafta kalıyor Ankara'dan Zonguldak istikameti mağaranın girişi. Mutlaka burayı ziyaret edin, gezin, görün. Buradaki oksijeni de içinize çekin. Emin olun unutamayacağınız bir deneyim olacak. Arkadaşlar merhaba.
Zonguldak'tayız. Gökgöl mağarasından sonra şimdi çarşı içine geldik. Hem çarşı içinde size bir kısım göstermek istiyoruz, hem de buranın tarihiyle alakalı ufak bir bilgi daha vereceğim sizlere. Lavar atıkları, yani bu şistler, kısa bir tünel geçerek liman arkasına, ikinci bir tünel geçtikten sonra da denize ulaşıyormuş arkadaşlar. Tumba tipi vagonlar dedikleri bu vagonların içinde taşınan şistler döküm yerine denize vagonlar çevrilerek dökülüyormuş. Deniz akıntılarının limanı şiddetli doldurması nedeniyle dalgalı havalarda şist vagonlarının denize tumba edilmesi tehlikeli oluyormuş. Bu nedenle Fenerburnu'nun arkasına çıkacak eğimli bir tünelin sürülmesine 1945 yılında karar verilmiş. 1945-58 yılları arasında lavar atıkları buradan denize dökülürken aynı zamanda tünel çıkışında vagonlarla taşınan şistlerle Fener sisteminde bulunan su butanların ve çukur alanlar doldurulurmuş. Eski tünel dışındaki yapıların tamamı bu bantların, yani eğimli galerilerin bölümleriymiş. 1958 yılından sonra tünelin işlevi kalmadığı için ağızlar güvenlik açısından betonla kapatılmış. 2000 yılında da TTK, yani Türkiye Taş Kömürü tarafından tünel ağızları açılmış, içi temizlenmiş ve kültürel amaçla kullanılmak üzere Zonguldak Belediyesi'ne devredilmiş. Şimdi arkadaşlar girdiğimiz yeri görüyorsunuz. Aşağıdan girdik. Yukarı doğru Fener'in oraya çıkacağız. Deniz Fener'in oraya. Burayı ta aşağıdan, yani çarşı içinden, limandan yukarı Fener'e kadar beraber yürüyeceğiz. Arkadaşlar, Varegel Tüneli, yani Fener Tüneli 240 metre uzunluğunda, ayrıca onu da söyleyeyim. Yukarıya şu anda çıktık. Buraya Fener Tüneli demelerinin sebebi, aslında burası da muhit olarak Fener Mahallesi. Onu da adını Deniz Feneri'nden aldığı için bu isim koyulmuş. Şöyle manzarayı da size bir yukarıdan gösterelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi aşağıya geri indik. Size burayı göstermek istedim çünkü. Burada bant sistemi o zaman kurulmuş. Lavar dedikleri bir yer. Orada yıkanan atıklar oradan bant sistemiyle gelerek burada gördüğünüz atık noktasından denize bırakılıyormuş. Arkadaşlar şimdi şehir içine doğru ilerliyoruz. Ama tekrar size bir şeyler anlatmadan önce
videolarımızı çeken, editlerimizi yapan kardeşim Erman'la sizi tanıştırmak da istiyorum bu arada. Emeği çok büyük. Onun sayesinde yayınlıyoruz bu videoları. Şimdi tekrar kamerayı kendisine teslim edeceğim. Anlatmaya da devam edeceğim sizlere. Şimdi sahil tarafındayız arkadaşlar, liman. Şimdi şu karşı tarafta göreceksiniz. Sahil güvenlik koydular. Geçen gün haberlerde de çıkmıştı zaten. Bu limanın etrafına, yani sonuna kadar, ileride de zaten çay bahçesi falan vardı. Oraya kadar gidebiliyorduk. Şu karşıyı tekrar sahil güvenliğe verdikleri için orayı kapattılar. Geçiş izni vermedikleri için o tarafa geçemedik. Şimdi bu şekilde çarşının içine doğru, yani merkeze doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Tabii çok eski dönemlerde buralar bomboştu. İşte Adalet Sarayı, diğer devlet daireleri falan yapıldı buraya yeniden. Uzun zaman oldu gerçi ama yapılalı. Ben çok eski dönemlerden bahsediyorum sizlere. O zaman bu sahil kesiminde kafeler, şunlar bunlar hiçbir şey yoktu. Zaten çok daha da önceki dönemlere bakarsanız AVM yoktu. Burada çarşı içinde Emral Çarşısı diye bir çarşı vardı. O çarşının haricinde alışveriş yapabileceğiniz, yani kıyafetli, ayakkabıydı, üst başta hiçbir yer yoktu. Şimdi tabii üniversiteden sonra hem nüfus olarak kalabalıklaştı hem de işte AVM'ler olsun, işte kafeler olsun, restoranlar olsun daha da gelişti burası. Burası Emral Çarşısı. Bahsettik. Zonguldak'ın ilk AVM'si. Şimdi içeriye birlikte biraz gezip bakalım. O zamandan bugün ne değişmiş, ne kalmış birlikte görelim. Arkadaşlar şu anda Emral Çarşı'nın içindeyiz. Burada Cengiz abimizin yanındayız, esnaf. Ona çok böyle bir iki soru soracağız, çıkacağız. Cengiz abi, buranın açılış tarihini senden bir 1984 yılında. 1984 yılında açıldı. O zamandan bu zamana herhangi bir değişiklik, iş değişikliği ya da... Çarşımız eskidi biraz ama gene Allah şükür yani müşterimiz eskimedi. Burası Yine herhalde aynen Zonguldak'ın ilk neredeyse AVM'si gibi. Neredeyse. Doğru. Demin çarşı vardı ama orası biraz arkada kaldı. Merkezde burası. Şu anda da iyiyiz yani. Düğün çeşitliği güzel. Kışın biraz düşüyor ama yazın yani o kışınki açıyı kapatıyoruz. İyi, çok güzel, aman öyle olsun. Zaten burası eskimesin, değişmesin. Çok teşekkür ederiz Cengiz abi. Görüşmek üzere, kolay gelsin.
Arkadaşlar şimdi çocukluğuma geldik. 1975 yılından bugüne kadar hizmet veren Devran amca, oyuncakçı. Zonguldak'ın en eski tarihlerinden biri, en eski esnaflarından biri. Dediğim gibi 1975 yılından beri hala aynı yerde, aynı şekilde hizmet ediyor. Hiç unutmuyorum. Ben de ilkokuldayken her buranın önünden geçtiğimde mutlaka buraya girip bir şeyler aldırmak için uğraşırdım. Böyle içeriği de kısaca size gösterelim. Arkadaşlar Zonguldak gezimizin ikinci günündeyiz. Dün size bahsetmiştim. Yukarıda fener bağlantısı, yani fener bağlantısı olan bu tünelin çekimini yapmıştık. Fener Mahallesi'nin adını veren feneri de size drone ile çektik biz. Onu videoda göreceksiniz zaten. Şimdi Zonguldak için önemli olan bir yer daha var. Varagel Tüneli'nin hemen yanında, buraya geldiğiniz zaman burayı da görün mutlaka. 2013 yılında çekilen Kelebeğin Rüyası adlı filmde iki yazarın hikayesini, hayat hikayesini konu alan Yılmaz Erdoğan yapımı bir film çekilmişti biliyorsunuz. Şimdi burayı size göstereceğiz. O filmden kareleri mutlaka hatırlayacaksınız siz de. Uca doğru gidelim hep beraber bakalım. Arkadaşlar Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikayesini konu alan Kelebeğin Rüyası adlı film işte tam da bu tünelin başlangıcından buraya, zaten hatırlarsınız o zamanı. İki arkadaş gelip burada uzun uzun sohbetler ediyorlardı. Şimdi şöyle size gösterelim. Bu tarafı gösterirken de videomuzun sonuna geldik. Zaten sizlerle vedalaşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.